Herkese selamlar. Neresi burası? Bu gördüğünüz deniz ne denizi sizce? Neye benziyor? Bakın şöyle bir dikkatlice bakın. İbrahim Tatlıses'in bir tane şarkısı var hatta. Akdeniz, Akdeniz, Doğu Akdeniz'deyiz. Peki Doğu Akdeniz'de neredeyiz? Fatih gemisindeyiz. Arkamda Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın konuştuğu sondaj arama kulesini görüyorsunuz. Denizden yüksekliği 100 metre. Burası da şu anda başta Güney Kıbrıs, Yunanistan olmak üzere Akdeniz Havzası'ndaki 9 ülkenin Türkiye'ye karşı birleştiği ve siz orada gaz arayamazsınız, petrol arayamazsınız dediği yerin ahanda tam üzerindeyiz işte. Fatih gemisi Türkiye'de diyor ki kardeşim size ne? Ararız. Akdeniz babanızın malı mı? Şimdi birazdan sizlere bu geminin içini göstereceğim. 5N1K için özel söyleşiler yaptım CNN Türk'te yayınlanan. Ayrıntılarını CNN Türk'te cumartesi 18'de yayınlayacağız. Detaylarıyla görebilirsiniz. Ama ben size dilim döndüğünce tabii ki YouTube arkadaşlarımıza ayrı bir perspektiften anlatacağız. Niye? CNN Türk'e çıkıyoruz, ciddi ciddi konuşuyoruz. Burada biraz daha senle benle oluyoruz yani. Hepiniz bildiği gibi. Daha farklı şey var. Böyle Fatih yazmışlar. Helikopterle geldik. Ve de 1 saat sürdü Antalya'dan. Binmeden önce bir eğitim verdiler falan. Helikopter denize düşünce başınıza neler gelecek eğitimi. İnsan bir kıllanıyor. Dedim ki daha önce düştüm dedim helikopter. Yok düşme de düşerse dedi. İyi dedim fena değil. Şimdi ya burada çalışmak da zor, şey de zor. Bakın şurada bir gemi var. Gaziantep gemimiz. Fırkateyn. Gösteriyor musun Fatih? O Fırkateyn'de burada bizim bu Fatih gemisinin etrafında o ya da diğer donanmadan gemiler haftada 7 gün 24 saat tur atıyorlar. Dolaşıyorlar. Niye? Çünkü yarın bir gün Rum oradan bir şeyler. Fransız Macron diyor ki devlet başkanı orada arayamazsın kardeşim diyor. Amerika sürekli açıklama yapıyor. Yok orada arayamazsın. Biz de Türkiye'de diyor ki bal gibi ararım. Aha da arıyorum işte diyor. Bu gemi son model bir gemi. Yani 2011'de falan yapmışlar. Güney Koreliler yapmış. Sonra Norveçlilere satmışlar. Norveçlilerden de biz almışız. 10 tane böyle gemi varmış dünyada. Böyle aramalar yapan. Ve 2 tanesi bizde. Çok iyi yatırım yani. Bir şeye yatırım yapacaksak buna yatırım yapmamız iyi olmuş. Zaten donanmada bir yandan burada. Bir yandan askeri helikopterler dolaşıyor falan. Biraz önce bir askeri helikopter gördük. Geldi tepemizden geçti. Yani Türkiye diyor ki hem karadan hem denizden kardeşim. Hem havadan hem denizden ben burada gemime dokundurtmam diyor şu anda. Şimdi biraz göremiyorsunuz ama şöyle bak şöyle elimin gösterdiği yerde Rum tarafı aslında. Yani biz tam Doğu Akdeniz'in ortasındayız. Şimdi burayı parsellediler. Doğu Akdeniz'i. Dediler ki parsel yaptı. Güney Kıbrıs diyor ki ben diyor buranın şeyini ben vereceğim diyor. İsrail diyor ki ben ön tarafıma kendim bakarım diyor. Öbürü işte başkası bir şey olur diyor. Türkiye'de diyor ki hani bana kardeşim diyor yani. Kendi aranızda paylaşıyorsunuz. Biz burada affedersin şey miyiz yani hani. Biz de bu ülke yani KKTC var, Türkiye var, sınırımız var. Orada yapamazsın, burada yapamazsın. Diyor ki ben de buranın ruhsatını verdim. Ve biz şu anda oradayız. O ruhsatla. Türkiye'nin verdiği ruhsatla burada geldik. Şimdi Rum kesimi 9 ülkede diyor ki o zaman diyor yapamazsınız biz diyor burada çalışanları tutuklarız. Nasıl tutuklayacaksın? Gözaltına alırız yaparız bir şey diyor. O yüzden söyleşi yaparken 5N1K'da kimsenin yüzünü göstermedik. Çünkü yapar mı yapar tehdit için her şeyi yapar. 24 saat bu şeyde şöyle gidelim biraz gel. 24 saat böyle bir gemide işte günlerce kalmak, çalışmak hele bir de ya petrol aramak çok kolay bir iş değil inanın. Hiç kolay bir iş değil yani. Bir insan bir bunalır yani. Hani sıkılırsın değil mi yani? O kadar. O yüzden aşağılarda bayağı bir yani bir gemi için olabilecek bir lüks bir ortam yaratmışlar. İşte yeme içme bedava ne bileyim insanların sosyalleşeceği şey. Bir tane gym kurmuşlar falan. Güzel odalar yapmışlar kalacakları şey. Göster kardeşim Doğu Akdeniz'de dalgalanan Türk bayrağı. Biraz dur öyle görelim yani. Doğu Akdeniz'de Türkiye varlığını işte böyle gösteriyor arkadaşlar. Yani bu bayrak onun bir numaralı simgelerinden bir tanesi. Buralarda dolaşırken birazdan kasklar giyeceğiz, şey yapacağız. Sadece şu sarı şeylerde basın diyorlar. Tamam dedik sarı şeylere basalım. Bir helikopter mi geliyor? Gördüğünüz gibi bak Gaziantep Fırkateyni burada burnunun dibinde. Ben hayatımda ilk kez böyle bir ortama geldim. Yani ilk kez görüyorum böyle bir şeyi. Şu anda denizden 60 metre 70 metre yukarıdayız. Etrafımızda da acayip balık var çünkü yemek artıklarını şey yapıyorlarmış. Denize şey yapıyorlarmış balıklar yesin diye. Ve bayağı bir şey var yani baktığınız zaman. Bambaşka bir dünya yani.
Yani petrol aramak zordu ama bir de denizin, okyanusun, yani Akdeniz'in ortasında petrol aramak çok çok zor yani. Niye? Çünkü 8 metre 10 metre dalga oluyor. Şimdi burada mesela 27 kilometre ile hızla esiyormuş buranın rüzgarı. Rüzgarı da yaman, şey de yaman. Şimdi bu Doğu Akdeniz meselesi çok konuşulur, çok tartışılır. Türkiye'nin burada olması çok önemli. Buradaki duruş bir milli bir duruştur yani. Türkiye'yi burada, bu bayrağı bak göster abi. Ben her bayrak dediğimde dön Fatih yukarıya. Bu bayrağı buraya dikmek kolay değil. Buraya daha önce bir haber kanalı gelmiş ama Türkiye'den giren en büyük haber kanalı biziz sonuçta. Haber kanalı deyince bir sürü kanal haber kanalı mı diye dolaşıyor. İlk de YouTube. YouTube işte al. YouTube'dan da ilk yayını buradan yapacağız. Şimdi birazdan şuralara götüreceğim sizi. Araları gezdireceğim. 2 tane kule var aslında. Kule içinde kule var. Aşağı iniyor. Bu geminin ortası da boş. Aşağıya doğru sallıyor. Diyorlar ki en kolayı diyor inmek diyor. Yani 2000 metreye inmek en kolayı, denizde indiriyorsun boruyu. Ondan sonra iş başlıyor diyor. Aşağı doğru yapıyorsun diyor. Biraz yağmur yağmaya da başladı ne yazık ki. Şöyle göstereyim sizi. Bu da yardımcı gemi. Karaya gemi işte bir şeye ihtiyaç olduğu zaman getiriyor, götürüyor, yapıyor. Acil bir şeyde helikopter, bizi getiren helikopter var. O var. Askeri helikopterler uçuyor. Zaten donanma burada. Yani Doğu Akdeniz, ben günler boyunca diyordum ki ya bu Doğu Akdeniz meselesi ciddi. Çünkü yarın bir gün savaş nedeni yani. Adam diyor ki burası benim malım. Sen burada bir şey yapamazsın. Yok ya, al işte yapıyor. Türkiye'de haklı olarak diyor ki bir dakika kardeşim, ben de ararım. Burada benim de hakkım var diyor. Arıyor mu? Arıyor. Şuraya çıksak mı? Boş ver, çıkmayalım. Ha? Gerek var mı Fatih? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Kayıp düşmeyelim yani. Fatih gemisinde bir kaza gelmesin başımıza. Oradan bak, ta ileriden helikopter geliyor herhalde. Görüyor musun orada? Bir helikopter hava... Orada bir sanırım tatbikat var. Bir de burası tatbikat bölgesi olarak işaretlenmiş. Sanırım o helikopterde bir yandan yakında tatbikat yapıyorlar yani. Hani normal gemilerin geçiş yaptığı bir yerde değiliz şu anda. Burası, yani şimdi bu savaş gemileri boru diye durmuyor burada. Niye? Savaş nedeni olabilecek kadar önemli bir şeyden. Yani adam diyor ki burası senin değil. Böyle bir şey demeye hakkı var mı? Yani tabii ki Türkiye'de ama hayır biz asarız, keseriz, bilmem ne yaparız gibi yapmıyor yani. Şöyle gel bir şeyin altına duralım ya. Asarız, keseriz, biz işte yıkarız bilmem ne gibi yaklaşmıyor da diyor ki ya bir dakika öyle değil yani, burası bizim hakkımız diyor yani. Şimdi Enerji Bakanı'yla da konuştuk. Geçtiğimiz haftalarda ben biliyorsunuz konuştum. Dışişleri Bakanı'yla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuştu. Yani kararlı bir şekilde biz buradayız diyor. Umarım yani yarın bir gün bu çatışma, bütün bu tartışmalar bir masanın etrafında çözülür. Niye hiç çözülür? Çözülmesi lazım. Çünkü aslında burada gaz buldular ama gazı nereden çıkartacaklar? Yani çıktı da nasıl Avrupa'ya gönderecekler? Diyorlar ki biz işte Yunanistan üzerinden yapacağız. Oysa Türkiye daha ucuz yani maliyetine baktığın zaman. Ama Türkiye'nin dış politikasındaki gitgeller, işte o stratejik derinlik vardı ya hani. Bütün onların sonucunda şu anda biz Doğu Akdeniz'de biraz böyle bir sahipsiz kaldık. Sahipsiz kaldık da hayır, aslında sahipli kaldık. Göster Fatih bayrağı. Dön abi bayrağı. Kal biraz öyle. Al bak, sahibi burada. Doğu Akdeniz'de biz de varız diyor. Göster kardeşim Gaziantep fırkateynini. İşte Türkiye'de varlığını burada böyle gösteriyor. Diyor ki biz öyle değil. Biz burada varız kardeşim diyor. Helikopter geliyor. Gel, şu askeri helikopter geliyormuş. Şu yukarıdan çıkalım şöyle. Askeri helikopteri göstereyim. Yani hem denizden hem havadan demiştim. Onu da göstereyim size. Burası da böyle bir uluslararası standartlı bir helikopter pisti. Evet, helikopterimizi beklerken Doğu Akdeniz'deki bu tartışma, inanın yarın bir gün hani düşünün Kardak'ta Yunanistan'la Türkiye savaşın eşiğine gelmişti. Bir şey yüzünden şimdi burada bambaşka bir daha değerli bir şey var yani. Hani Türkiye daha çılgın bir politika sürdüreyim dese sürdürür yani hani yaptığı zaman. Ama yapmıyor, şu an diyor ki hayır. Biz burada diyor petrol arayacağız, gaz arayacağız. Bunlardan taviz vermeyeceğiz. Ve de hakkımızı sonuna kadar koruyacağız. İyi mi diyor? İyi diyor. Bence de gayet iyi yapıyor. Göster abi bayrağı. Arada bir bayrağı gösterelim. Önemli çünkü o simge olur. Ne gülüyorsun Kenan ya yine? Bu Kenan sürekli gülüyor. Ne yapsam gülüyor oradan. İtirazım mı var? Göstermeyelim mi yani bayrağı yani? Göstereceğiz Doğu Akdeniz'de, işte haber bu zaten. Haber bu. Doğu Akdeniz'de Türk bayrağı.
Burada anons yapıyorlarmış. Eğer acil bir şey olursa şey yapıyorlar. Çünkü petrol arama dediğiniz şey öyle şey kolay bir şey değil abi. Bayağı zor bir şeyden bahsediyoruz yani. Evet bak görüyorsunuz helikopteri. Gelin isterseniz sizi ben bir gemiyi gezdireyim, bir göstereyim. Dilim döndüğünce buradaki Doğu Akdeniz'deki aramalar nasıl yapılıyormuş. Belki de ilk kez göreceksiniz, görün. Daha ayrıntılarını 5'ine 1K'da anlatacağım. Daha önce siz mesela hiç aranızda sondaj gemisine giden var mı? Yok tabii. Nerede gideceksiniz? Zaten dünyada 10 tane sondaj gemisi var. Onlardan bir tanesi de Fatih. İnsan bayağı bir etkileniyor yani. Şapka düşürür yani. Baret düşürür kule. 2 tane kule var aslında burada. Yan yana. Bakın sondajı şunla yapıyorlarmış. Şunları görüyor musunuz? Şu yukarıya, aşağıdan yukarıya kadar giden borular var ya. Aslında orası fullmüş. Ondan sonra onlar azalmış. Şu anda yarısı işte 2000 metre deniz. Sonra da daha zoru 3000 de o denizin altında gidiyor. O boruları takıyorlar, birleştiriyorlar ve döne aşağı gidiyor. O sırada tabii gemiyi de stable tutmanız lazım. Yani geminin sağa sola gitmemesi lazım. Onun için 6 tane motoru var. Birazdan göstereceğim onu da size. Şimdi içeri gidip bakalım. Orada da böyle bir ayüstü alfa gibi bir şey. İnsanlar böyle gayet gelen verilere bakıyorlar. Ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar. İşte bu robot o aşağı inen boruları birleştiriyormuş anladığım kadarıyla. Ve 2 ayrı kule olması da aynı anda 2 ayrı sondaj yapabiliyor. Yani bu gemiyi diğerlerinden ayıran, bence özel kılan da biraz bu hali. Gelin isterseniz bir içeriği de göstereyim size. Operasyon nasıl yapılıyor? Devam edelim. Şu anda belki de bu Fatih gemisinin beynindeyiz. Yani geminin kontrolünün beyninde değil de arkamda gördüğünüz sondajın beynindeyiz. Tam 2000 metrelik bir şey düşünün. Derinlik ve mühendisler gördüğünüz gibi çeşitli frekanslarla tek tek gaz var mı yok mu böyle bir uçak uçurur gibi neredeyse yapıyorlar ama bütün operasyonu denizin altında götürüyorlar. 2 tane şey var. Bir tane yardımcısı da aslında bu koltukta oturuyor. Bu da bu gördüğünüz sarı vinci yönetiyor. Ve 2 ayrı kule var. Bir kule orada var, bir kule burada var. Aynı anda ikisi birden yapılıyor. Bunu yaparken de tabii bir yandan da denizin altındaki çeşitli şeyler var. İşte orada emniyet vanaları varmış. Onları da bir yandan kontrol ediyorlar. Ben ilk kez böyle bir yere geldim. Gerçekten çok etkileyici baktığınız zaman. Çeşitli ekranlar var burada da. Bunlar sanırım bu çalışma alanındaki gelişmeleri anında hani görsünler diye. Orada da 3-4 tane ekran var. Bayağı bir uzay operasyonu gibi bir operasyon götürülüyor anladığım kadarıyla burada. Şimdi sondaj boruları aşağıda bakın. Şunlar göstersene Fatih aşağıda. O boruları çeşitli sistemlerle buraya getiriyorlar. Ta kuleye çıkartıyorlar ve bu sağımda gördüğünüz bunlarla da bağlıyorlar birbirini. Farklı farklı var bağlama şekli. Hepsi farklı zaten. Farklı girişe vida gibi düşünün. Farklı vidalar var. Bunları aralara sokuyorlarmış, bağlıyorlarmış. Bunu da buradan gidiyor, oradan yukarıya çıkıyor, oradan da aşağı iniyor. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir işlem yapılıyor yani. Kompleks bir işlem yapılıyor. Kolay bir işlem yapılmıyor. Kulenin yüksekliği de 110 metreyi buluyormuş. Denizden yüksekliği tepeye çıktığınızda. Şimdi aşağı ineceğiz ama biz size şurayı anlatayım. Bakın şurada bir gemi var. Fatih şöyle gel bir göster şurada. Ne bu gemi diye sordum. Şunun hemen arkasında. O da destek gemisiymiş. Yani işte erzaktı ya da ne bileyim çimentoydu. Burada boruydu. Neyse. Sürekli 3 tane gemi varmış ve bu gemiler gidip geliyormuş aşağıya. Anakaraya yani Türkiye'ye gidip geliyor diyor. Ve aşağıda da bir robot var. Robot indirmişler şu anda denizin altında. Bir robot o da kamerayla görüntü çıkartıyor buraya. Acil bir durumda müdahale etmek için. O da o da şu vinç. Yani bu bence Fatih'in en zor işi. Bu işi karada yapsan bunu kuruyorsun karaya tamam bitiyor şimdi. Denizin altında bir operasyon yapıyorsun. Baksana hiç kımıldamıyoruz yani. Öyle hassas bir gemi olması lazım ki bunun. Hiç kıpırdamaması lazım. Bir yandan da denizin altındaki şartlarla da uğraşıyorsun. Yani üstte mesela şimdi yağmur geliyor sanırım. Altta bambaşka bir dünya var. Onu da ölçüyor. Basınç nedir, nedir. Kolay bir operasyon değilmiş yani. Onu fark ediyorum buraya geldiğimde. Burası bir depo olarak düşünün. Aşağısı bir depo. Yani farklı farklı şeyler var. İçinde sondaj malzemesi de var, şeyler de var. Şimdi bu depoya geliyorlar. Bunları koyuyorlar bu sepetlerin içine. Ve o gemi yaklaşıyor ya da diğer 2 gemi yaklaşıyor.
Ve de şu vinçlerle ona koyuyorlar. Onlar da gidiyor Türkiye'den alıyor ya da onun getirdiğini böyle şey yapıyorlar. Şimdi bak soldaki gemisini gördünüz. Fatih birazcık sağa çevir şöyle. Ta da da da. Şanlı ordumuzun bir fırkateyni burnunun dibinde konuşlanmış durumda. Diyorlar ki 7-24 yani haftada 7 gün 24 saat muhakkak bir fırkateyn var ve bu kadar yakınlıkta ve buradaki bütün hareketleri de ona rapor ediyorlar. Diyorlar ki helikopter gelecek, gemi gidecek, gemi gelecek çünkü kuş uçurmuyor etrafında. Çünkü neden? İşte en çok bunlar zaten rahatsız ediyor. Bu gemilerin burada olması. Yoksa burada rahat vermezler. Kim vermez? Rum gemisi vermez, Yunan gemisi vermez, Amerikan gemisi vermez ama Türk askerini görüyorsunuz. Tam burnunun dibinde koruma görevini devam ediyor. Onlar biraz önce haber aldılar biz buraya geldik diye. Hatta etrafında bir çekim yapma izni de aldık helikopterle. Şimdi biraz önce yukarıdaydık. Size üst tarafı göstermiştim. Onun altına geldik. İndik yani biraz daha deniz seviyesine indik. Bakın bir şey göstereceğim. Geminin Fatih gemisinin ortasında bir boşluk var. Boruları işte oradan aşağı sallıyorlar. Fakat o boşlukta öyle bir sistem kurmuşlar ki şimdi bazen Akdeniz'de dalga boyu 6 metre, 8 metre, 10 metre olduğu zaman bir şekilde sabitlemesi lazım. İşte o şeyde inip kalkıyor diyor arkadaşlar, mühendis arkadaşlar. İniyor, kalkıyor, iniyor, kalkıyor. Böylece yani gemi duruyor ama dalgada şimdi sakin diyor, şimdi hiçbir şey yok diyor. Ama normal şartlarda sabitlemek için de böyle bir sistem kurmuşlar. Şu arkada gördüğünüz ikinci boru, asıl ana boru. Asıl aranan şey ilk boru, biraz daha kılavuz boru. Arkadaki boru aşağı iniyor. Onun içinden de diğer borular bir matkap gibi düşünün. Vardır ya matkap. Tutarsınız, delersiniz. Aynen onun gibi. Kıvrıla 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 delerek aşağı iniyormuş. Öğreniyoruz bunları da yani. Bir bunu öğrenmiyorduk, bunu da öğreniyoruz. Petrol mühendisi nedir, ne iş yapar? Uzaktan bakmak kolay. Gel bak bakalım buraya, çalış yani şeyden. Evet, görüyorsunuz. Türk fırkateyni burnunun dibinde geminin etrafında turluyor. Daireler çiziyor. Fatih gemisi Türkiye Petrolleri envanterinde bir gemi. Güney Koreliler yapmış gemiyi ama bir Norveç firmasından satın alınmış 2018 yılında. Dünyada 10 tane varmış böyle gemilerden. Onun 3 tanesi Türkiye'de. Bu da bence Doğu Akdeniz'de aslında Türkiye'nin ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yani hani uzaktan bazen biz atıp tutuyoruz ya acaba yapılıyor mu yapılmıyor mu diye. 2 tane var. 3 demişim, 2 tane. Yok ya ben düzeltirim, ne olacak. 2 gemimiz varmış. Ve ne kadar zor bir şey olduğunu görüyorsunuz ya. Yani denizin içinde böyle bir petrol aramanın, yapmanın, hani iş kendi başına çok zor baktığınız zaman. Şimdi bir şey göstereceğim. Fatih gel bak. Geldik tam sondaj makinesinin altına. Bu boru iniyormuş aşağıya. Biraz önce dedim ya bir sistem var, iniyor kalkıyor, işte bu boru iniyormuş aşağıya. O sistemde burası. Bunun altı artık Akdeniz'in derinliklerine doğru gittiğini görüyorsunuz. Hala balıklar görüyorum yani. Şurada bile balıklar dolaşıyor etrafta. Tam sondajın artık her şeyini gösterdim. Denize de en yakın yer burasıymış. Evet, yavaş yavaş geçelim şuradan. Tanıştırayım, kaptan. Değil tabii ki kaptan. Burası yemekhane. Böyle güzel bir dekor yapmışlar. Denizci dekoru. Şimdi kapalı tabii ama biraz önce baktım ben 8-10 çeşit yemek vardı. 24 saat çalıştığı için burası insanlar. Yani bir kimine göre akşam uyanıyor, kahvaltı yapıyor tabii. O birisi de akşam yemeği yiyor aynı anda. Kolay bir operasyon değil. Dedim ki ya bunlar paralı mı yani, insanlar yiyor içiyor, para veriyorlar mı yediklerine eşliklerine? Yok, o paralı değil dediler. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Bence çok önemli, hayati bir konuda uluslararası bir gazeteciliğe imza atıyoruz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ayrıntılı olarak CNN Türk'te de cumartesi 18'de daha çok söyleşileri yayınlayacağım. Ben bu sefer izlenimlerimi yayınladım. Onu da kaçırmayın isterseniz. Bu konuya çok ilgilenen var biliyorum. Onları da takip edebilirsiniz. Bak ben tam bunu diyorum. Türk helikopteri de geldi. Şu anda tur atıyor şeyde. Bizim Gaziantep fırkateyni de burada. Hem havadan hem denizden demiştim. Onlar da burada varlıklarını gösteriyorlar. Fatih, duyuyor musun beni? Çek bayrağı Fatih, çek. Dünya alem bayrak görsün Doğu Akdeniz'de dalgalanan.